Hoş geldiniz. Bugün tarihi ve kültürel anlamda derin izler bırakmış, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir peygamberler şehrini keşfe çıkıyoruz. Cizre, Şırnak il sınırlarında yer alan bu kadim ve tarihi şehir, yalnızca Türkiye'nin değil, dünya tarihinin en önemli merkezlerinden birisi. Yola çıkmadan önce Cizre'nin nefes kesen tarihine, önemli mekanlarına ve eşsiz kültürel mirasına kısa bir bakış atacağız. Cizre, Dicle Nehri'nin kenarında Cudi Dağı ile çevrili bir şehir. Bu da demek oluyor ki şehir hem coğrafi hem de stratejik açıdan pek çok medeniyetin ilgisini çekmiş yıllar boyunca. Babil, Asurlular, Medler, Persler, Sasaniler, Emevi ve Abbasilerin hakimiyet sürdüğü ve her birinin katman katman derin izler bıraktığı Cizre'nin kelime anlamı ise Arapçada cezire kelimesinden gelir. Ada anlamında kullanılır. Dicle Nehri burada kıvrılıp ada şeklinde bir yapı oluşturduğundan baharda taşan sularla daha da belirginleşen şekli nedeniyle bu ismi almış. Şehir tarih boyunca etrafına çevrilmiş surlarla savunulmuş. Bu da ona oldukça önemli bir askeri ve kültürel miras kazandırmış. Ayrıca şehrin jeopolitik durumu onu Mezopotamya'nın kuzey kapısı olarak tanımlamış. Aynı zamanda tarihi İpek yolunun Türkiye'ye giriş kapısı. Cizre'nin en dikkat çeken yapılarından birisi şüphesiz ki Cizre Kalesi ve surları. Cizre Kalesi M.Ö. 4000 yıllarında Gutiler tarafından yaptırılmış. 360 odası var ve 3 katlı olarak inşa edilmiş. Cizre merkezinde Dicle Nehri kenarında kurulmuş olan kale, dış ve iç kale olarak iki parçadan oluşmakta. Bu surlar şehri dış dünyadan koruyan güçlü bir savunma hattı olarak tarih boyunca birçok medeniyeti ağırlamış. Sur duvarlarının da gemi biçimli şekli dönemlerine göre farklılık gösterse de kalan kısımları hala sağlam ve etkileyici bir şekilde ayakta duruyor. Ve tabii ki nazlı nazlı akan Dicle Nehri. Cizre'ye hayat veren en önemli unsur. Dicle bu şehre ve geçtiği her yere hem tarımsal hem de kültürel açıdan hayat vermiş. Mezopotamya'nın verimli topraklarına can veren ve insanlarına su sağlayan bu nehir, tarihin en önemli tanıklarından biri. Cizre aynı zamanda tufan sonrasında Hazreti Nuh'un gemisinin Cudi Dağı'na oturduğu yer olarak da bilinir. Cizre'nin en önemli kutsal mekanı ise insanlığın ikinci atası olan Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın türbesi. Hazreti Nuh'un gemisinin Cudi Dağı'na oturduğu Kur'an-ı Kerim'de tufan sona erince "Ey Nuh, sana ve seninle birlikte olanlara bizden selam ve bereketle gemiden in" denilir. Cizre surlarının gemi biçiminde olması da buna kanıt olarak gösterilmekte. Ayrıca Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Hud suresinin 44. ayeti tufandan sonra Nuh gemisinin Cudi Dağı'na oturduğunu yazmaktadır. Anlatılan bu olay Cizre'nin manevi önemini daha da arttırır. Türbe hem dini hem de kültürel olarak çok önemli bir yere sahip. Nuh peygamberin kavmi ilahi kudret tarafından uyarılmayı gerektirecek kadar sapkın ve yoldan çıkmış bir yaşam sürmüştü. Bu kavmi doğru yola ulaştırma görevi ise Nuh peygambere verilmiştir. Ankebut suresinin 14. ayetinde de belirtildiği üzere Nuh peygamber kavmiyle birlikte 950 yıl yaşamıştır. Ancak bu uzun sürede yaptığı çalışmalar dahi Nuh kavminin helak olmasını engelleyememiştir.
Kur'an-ı Kerim'de peygamberler içerisinde sadece Nuh Aleyhisselam'a yaşam süresi verilmektedir. Kendisine biçilen 950 yıl yaşam süresi günümüze kıyasla oldukça uzun bir süredir. Kabri yaklaşık 15 metre uzunlukta ve bütün heybetini insanın içinde hissettiriyor. Bugünkü Irak topraklarında Bağdat civarlarında yaşamış olan Nuh Aleyhisselam ve kavmi, geminin inşası bitince her türlü hayvan türünden birer çift, ayrıca boğulmasına hükmedilen inanmayanlar dışındaki aile fertleri ve iman eden diğer kimselerle gemiye bindirilir ve tufan başlar. Sular gökyüzünden ve yeryüzünden fışkırır. Her yer sularla kaplanır. Nuh Aleyhisselam ve ona inananlar kurtulurken eşi ve oğlu inanmayanlarla birlikte boğulur. Allah'tan, "Ey yer suyunu yut, ey gök suyunu tut" emri geldi. Sular çekildi, iş bitirildi. Gemi Cudi Dağı'nın üzerine oturdu ve "Kahrolsun o zalimler topluluğu" denildi.
Kur'an'da da belirtildiği üzere tufan sonrası sular çekildiğinde ve gemi Cudi Dağı'nda karaya oturduğunda rivayete göre yiyecekleri tükenmiş, ellerinde neredeyse birer avuç kalan her yiyeceği birleştirip karıştırarak Allah'ın bereketlendirmesi için dua ettikten sonra pişen yemekleri olan aşure, hala gelenek olarak ülkemizde Hicri takvime göre kurtuldukları gün olan Muharrem ayının 10. günü pişirilerek tatlı olarak dağıtılır ve ikram edilir. Çoğalan yemek anlamına gelen aşure, Türkiye'ye gelen herkesin denemesi gereken hafif bir tatlı. Hazreti Musa ve kavminin Firavundan kurtulması, Hazreti Yunus peygamberin dua ederek balığın karnından kurtulması da aynı güne denk gelmektedir. Yine rivayete göre gemi bitip tüm canlılardan birer çift gemiye alınırken diğerlerine zarar vermesinden çekindikleri için akrep ve yılanı almak istemediler. Onlar da Nuh Aleyhisselam'a senin ismini zikredenlere zarar vermeyiz diye söz verdiler. Rahmetli babamın ve büyüklerin anlattığına göre Cizre surlarının giriş kapısında 2 tane tılsımlı taş bulunmaktaymış. Birisi akrep, diğeri yılanların insanlara zarar vermemesi için bulunan bu taşlardan akrep için olanı yüzyıllar önce çalınmış. Ama yılana ait taş duruyormuş ve Cizre sınırları içinde hiç kimseyi yılan sokmazmış. Şehirdeki diğer bir göz alıcı yapının Ulu Camii olduğunu söyleyelim. Cami tek minaresiyle şehrin simgelerinden biri haline gelmiş. Cizre Ulu Camii. 639 yılında kiliseden camiye çevrilmiş. Abbasi döneminde onarıma alınmış, kısa zaman öncesine kadar Cizre'de camilerin minaresiz olduğu söylenir. Tek minareli Ulu Cami'nin Dicle'nin suları taşıp surların etrafını çevirdiğinde Nuh peygamberin gemisinin tek direğini temsil ettiği söylenmişti. Cizre Ulu Camii kapısının tokmakları fizikçi ve sanat adamı İsmail Ebu'l-İz el-Cezeri tarafından yapılmış. Eski taş ustalığı ve mimarinin zarif örneklerinden biri olan bu cami, tarihe tanıklık eden en eski yapılardandır. Bir diğer önemli hikaye, bu dünyada kavuşamayan Memuzin aşkı. Bu efsane, Cizre'nin kültürel mirasının temel taşlarından biridir. Memuzin, Cizreli genç Memo'yla güzeller güzeli Zin'in aşkını anlatır. 50 yılında Cizre beylerinden Mir Zeynuddin'in Zin ve Siti adlı 2 kız kardeşi vardı. Zin ve divan katibinin oğlu olan Memin, beyin kötü kalpli, kıskanç, dal kavuk, ikiyüzlü, fitne ve fesatçı, halk arasında Beko lakaplı Bekir ismindeki kapıcısı yüzünden kavuşamadan zindana düşüp hastalanıp ölmesi, bunun acısına dayanamayan Zin'in de aynı yerde can vermesiyle kavuşamadıkları hazin bir aşkın öyküsüdür onlarınki. Daha sonra Mem'in en yakın arkadaşı Tacdin tarafından öldürülen Beko'nun mezarı da sonsuza kadar onları beklemesi için hemen yanlarında bulunuyor. Bu trajik aşk hikayesi aynı zamanda halkın değerlerini, inançlarını ve siyahlara bürünmüş yasa simgeler. Efsanevi aşıkların türbeleri Cizre mezarlığının girişinde Abdaliye Medresesi'nin 5 metre altındaki bodrum katında bulunuyor. Her gün yerli ve yabancı turistler ve birçok kişi tarafından ziyaret ediliyor ve dua ediliyor. Bu hazin aşkın izleri Cizre'nin her köşesine katmer katmer işlenmiş. Mahzeni andıran türbenin girişi o kadar dar ki ancak bir kişi geçebiliyor. Ortam sanki hikayelerini anlatıyor. Ayrılık kadar soğuk, gecenin matemi gibi karanlık
bir yok oluş gibi sessiz. Cizre'nin tarihi zenginliklerinden biri de Kırmızı Medrese. Zamanın üniversitesi diyebileceğimiz medrese, Cizre'yi bölgenin önemli bilim, kültür ve eğitim merkezlerinden biri yapmış. 14. yüzyılda inşa edilen bu medrese, hem eğitim merkezi hem de dini bir yapı olarak önemli bir yer tutar. Şu anki haliyle de oldukça etkileyici bir mimarisi vardır. Adını bölgeye özgü kırmızı tuğlalardan almış ve şehre gelen ziyaretçilerin oldukça ilgisini çekiyor. Cizre'de yetişmiş olan fizikçi ve bilim adamı El-Cezeri, teknolojinin, sibernetiğin, robotik biliminin kurucusu olarak tarihe geçmiştir. 12. yüzyılda Cizre'de yaşamış olan İsmail Ebu'l-İz El-Cezeri, dünyanın ilk robotlarını ve otomatik makinalarını tasarlamıştır. Otomatik abdest alma makinesi, suyla çalışan saatler, su pompası ve günümüzde vazgeçilmez olarak kullandığımız krank mili gibi icatları olmuştur. Şaşırtıcı olan sayısı 60'a yakın makinelerin 800 yıl önce Cizre'de tasarlanıp Abbasi Sarayı'nda hayat bulmuş olması. Eserleri arasında özellikle robotlar ve otomatik makineler onu dönemin ötesinde bir dahi yapmaktadır. 400 yıl sonra yaşamış olan Leonardo da Vinci'nin onun eserlerinden ve çizimlerinden ilham aldığı söylenir. Günümüzde Londra'da, Dubai'de ve çeşitli müzelerde El-Cezeri'nin çizimleri ve maketleri sergilenmektedir.
ve Mehmet Ağa Kasrı. Mehmet Ağa Kasrı gibi 250-300 yıllık bir yapının izlerini de görmek mümkün Cizre'de. Bu kasır, dönemin mimarisinin harika bir örneği. Cizre'nin önemli yapılarından biri. Yaklaşık 250-300 yıl önce Hamidiye binbaşısı Mehmet Ağa tarafından yaptırılan bu tarihi kasır, Osmanlı dönemi Güneydoğu mimarisinin harika bir örneği ve günümüze kadar gelmiş. Bu kasır geçmişte kervanların da konakladığı ve ağırlandıkları bir kervansaray görevini de görmüş. Cizre'nin tarihi dokusunu yansıtan bu kasır, 2008 yılında Dicle Kalkınma Ajansı ve Cizre Belediyesi katkılarıyla restore edildi ve halkın ziyaretine açık hale geldi. Burası sadece tarihi yapısıyla değil, aynı zamanda şehre olan katkıları ve yeniden hayat bulan tarihin halkla buluşması noktasında büyük bir öneme sahip. Evet dostlar, Mehmet Ağa benim dedemin dedesi ve bu kasır ailemin geçmişinden ve hayatlarından derin izler taşıyor. Küçükken birkaç yaz boyu kaldığım, yazın damda yatarken yıldızlara bakarak uyuduğum bu evin düşünceli, bir o kadar heyecanlı baktığım taş oymasıyla süslü duvarlarına kim bilir ne sevinçler ne acılar sinmiş. Kınalı elleriyle gelen gelinlere, düğünlere tanıklık etmiş. Şen şakrak eğlencelerin, kurulan pembe hayallerin ya da acılı ölümlere tutulan siyah yasların kokusu sinmiş. Kapılarından nice ağalar, nice beyler, belki de tüm Cizreliler ve oradan gelip geçen yolcular geçmiş. Babalar yeni doğan oğullarına kendi babalarının ismini vermiş gururla. Bu duvarlar kahyaların, hizmetlilerin kurduğu sofralarda yenmiş yemekleri, çaylar yudumlanırken dengecilerin söyledikleri hikayeleri fısıldıyor. Bu tarihi yapının korunarak günümüze taşınması hem Cizre halkı için hem de benim gibi o şehre kökleriyle bağlananlar için büyük bir anlam taşıyor. Evet,
Bir günlük gezimizde Cizre'nin tarihi, kültürel ve jeopolitik önemi hakkında kısa bir gezintiye çıktık. Şehir sadece tarihsel zenginlikleriyle değil, aynı zamanda kültürel mirasıyla da büyüleyici bir yer. Bu kadim şehir, Dicle'nin sanki zamanını durdurmak istercesine yavaşladığı ve insanlığın ikinci defa doğduğu yerde, geçmişi ve bugünü birleştirerek tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve geçen zamana inat ayakta kalmış. Umarım bu video Cizre'yi daha yakından keşfetmek isteyenler için faydalı olmuştur. Eğer bu tür gezilerden hoşlanıyorsanız kanalımı takip edip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Benimle gezin, benimle görün, benimle eğlenin ve öğrenin. Hoşça kalın.